Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anti-gravity ile cursor'ı karşılaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim diye bir miktar düşündüm fakat çok fazla bir şey gelmedi aklıma açıkçası. Sonrasında bir tane GitHub reposu keşfettim. 382 bin tane star almış. İçerisinde ücretsiz public olan API'ları listeleyen, içinde yani aklınıza gelebilecek, gelmeyecek bir sürü servis bulunuyor. Bunlardan bazıları otantikasyon istiyor, bazıları istemiyor, bazıları HTTPS, bazıları değil. Bu şekilde bir gruplama yapılmış burada. İşte bazılarında course var. Dolayısıyla şey geldi aklıma. Anti-Gravity'ye ve Cursor'a aynı promptu yazayım. İkisinde de şeyi kullanalım kafadan. Gemini 3 Pro'yu. Çünkü ikisinde de aynı model var. Her ne kadar şurada high yazsa da parantez içinde, Cursor'dakinde bu high ibaresi yok ama birbirine yakın modelleri olduğunu düşünüyorum bunların. Dolayısıyla editörün yeteneklerini göz önüne alıp bakalım verdiğimiz görevi yapabilecek mi gibisinden bir senaryo düşündüm. Yani şunu yaptıracağım aslında. Prompt olarak diyeceğim ki git şu URL'e, burada işte API'ler var. Bunların içinden yani görev uzun sürmesin diye otantikasyonu olmayan API'lerden bir tanesini seç ve onu view ile gerçekleştir gibi bir prompt gireceğim. Bakalım hangisi bunu becerecek ya da becerebilecek mi ya da nasıl bir durumla karşılaşacağız bunu gözlemleyeceğiz. Şöyle kopyalayalım şeyi, API'yi buraya yapıştıralım ve şey diyelim. Şöyle bir repository var diyelim. Burada bir sürü ücretsiz API paylaşılmış diyelim. Otantikasyona gerek olmayan bir tane API seçip onunla ilgili bir uygulama yapmanı istiyorum. Yapacağın uygulamayı view ile yap diyelim. Bu kadar olsun. Kopyalayayım bu promptu. Planning modunda zaten burada Low var. Claude'nin Sonnet de varmış burada. Var mıydı emin değilim. Neyse. Böyle bir çalıştıralım bakalım bizi neler bekliyor. Düşünsün, taşınsın. Şöyle büyütelim aşağıya doğru. Şöyle mesela de büyütelim birazcık. Bakalım öncelikle ilk seferde yapabilecek mi? İşi bitirdikten sonra çalıştıracağız. Bakalım neye benzeyecek yaptığı şey. Açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi search ediyor şeyi herhalde. Şu açılıyor mu şurası? Implementation Plan ve SKMD diye iki tane dosya yazacakmış. Tamam. Yapsın bakalım ne yapıyor. Şimdi aynı anda cursor'da da aynı komutu verebilirim ama şartlar eşit olması açısından o beklesin şimdilik. Kardeşim working yapsın. Bu arada gündelik hayatta cursor'da şey kullanmaya başladım iyice. Şu Composer modelini. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz hızlı çalışıyor ve güzel sonuçlar yani güzel bir deneyim sunuyor. Tamam. Seçti bir tane. MealDB API seçmiş. Tamam. Şimdi burada yapacağı işler var. Initialize Vue.js Project, Create Implementation Plan, Implement Application, ıvır zıvır kategoriler, Search Bar, Verify Application. Şimdi tabi burada şöyle bir durum var aslında. Şimdi bunu seçtiği API ile diğerinin seçeceği aynı olmayacak. Ama çok önemli değil. Biz zaten tahmin ediyorum ki karar verme aşamasında bize fırsat verecektir ikisinden bir tanesi. Tabii bu ve buna benzer bütün karşılaştırmalar aslında çok anlamlı mı emin değilim. Çünkü tamamen denk gelme meselesi biliyorsunuz. Yapsın bakalım. Dosyaları oluşturdu mu bu arada? Oluşturmadı. Bir tane implementation plan oluşturdu. Bildiğin herif yazdı şeyleri, yapacağı şeyleri aslında. Hedefler. Generating diyor. Aslında eğer vakitlice biterse video aynı hareketi şu bizim Compose modelinde de denemek isterim. Onun hızını çok merak ediyorum Composer 1'de. Şöyle dursun. Şimdi ne yapıyormuş? npx create rate zart surt. Şöyle şunu birazcık şöyle çekelim. Running diyor. Şu anda bunu execute etti mi emin değilim bu arada. Şimdi çalıştırdı. Henüz projeyi oluşturamadı. Available templates diyor. Benden bir şey de beklemiyor. Neyse bekleyelim bakalım. Command'ın durumunu çeke tamam. Generating diyor. Yani his olarak söylüyorum. Sanki bir takıldı gibi mi acaba? Şey çok ilginç. No diyorum. Enter'a basıyorum. Waiting for command completion up to.
Şeyi beceremedi sanki ya. Aynen. Şimdi yes'e geldi. Alt'a basıyorum. No. Enter tuşu çalışmıyor. Şurada görüyorum şeyi. Bunlar bu arada direkt bence text editörün şeyleri. Yeteneği ya da yeteneksizliği öyle söyleyeyim. Şu anda akamıyor şey. Hissediyorum onu. Start now diyor. Install. No mu diyeyim? No diyelim. Enter çalışmıyor. Yani bir lag var sanki. Basıyorum gidiyor gitmiyor. Emin olamıyorum. Yani scroll içinde scroll tamam no diyorum. Bir fokus problemi diye anlıyorum. Şeye fokus olamıyor benim gönderdiğim. Tamam oluşturdu projeyi. Güzel. Error dedi. Sending termination request command. Yani bir şey yapıyor ama. Hello World. Şu ana kadar sadece 0.1 şey oluşturdu. Vue uygulaması oluşturdu. Peki dependency'lerde ne var? Vue var tabii ki. Başka bir şey yok. Analyze ediyormuş. Et bakalım. Vue router, Move router onlara bakıyor. Tamam. Düşünüyor. Tamam düşün kardeşim. Şu şeye bakacağım. Checklist vardı bir yerde. Initialize Vue.js. Tamam güzel. Tekrar bana soruyor. Kabul ediyor musun? npm install services. Tamam kardeşim. Şuraya bir services folder'ı koydu. Şunu mıncıkladı sanırım. Tamam. Servisin içinde bir şey yok. Şu npm install dedi ve bunu yaptı. Tamam diyelim. Tekrar running. API servisini yaratıyormuş. Meal servis diye. Şunu içine koyacak herhalde. Aynen koydu. Yazdı bir şeyler. Güzel. Şunu şöyle birazcık genişletelim. Güzel. Lookup, fetch, match. Tamam. Çalışıyor hala daha üzerinde. Random PHP, categories PHP, filter PHP. Şöyle söyleyeyim. Cursor'ı tanıyorsam ben şu ana kadar bitirmişti yani. Yani burada ben bu text editörün yeteneklerinin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Modelle ilgili değil de sıkıntı. Yani burada da Gemini 3 Pro'yu seçeceğiz. Şunu unutmadan plan yapalım. Beklesin bu. Şu ana kadar 50 kere bitirmişti diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Loading, generating diyor mesela. Tabii şeyin mimarisini ben bilmiyorum açıkçası. Aslında belki onu bir araştırsam da onun üzerine de bir video çeksek. Yani bu cursor'dır, anti-gravity'dir bunlar nasıl çalışıyor acaba? Bu mekanizma nasıl çalışıyor onu hiç bilmiyorum. Yani kafamda bir şeyler var, tahminler ama bunların architecture'ları bir yerlerde paylaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Oralara bakıp şey anlamak lazım. Bu işin yüzde kaçı el eleme gidiyor? Yüzde kaçını işte RAG gibi bir mekanizma çözüyor? Yüzde kaçını editörün kendisi hallediyor? Orada nasıl bir işleyiş var? Yani life cycle nasıl orada? Bilemiyorum. Working, loading. Vallahi yapıyor bu arada onu söyleyeyim de. Adam yapıyor. AppView'e gidelim. Şuraya router view koydu. Şuraya app header'ı koydu. Search bar, meal card. Herif bir de foş diye koyuyor mesela. Acaba cursor'da nasıl? Bayağıdır onunla da şey yapmadım ama tıngır tıngır yazıyor ya mesela. Bunda hiç öyle bir şey yok sanki. Bu bildiğin bir yerlerden bulup içine koyuyormuş gibi bir durum var. Çok da emin değilim. Şey daha böyle stream'den alıp da yazıyormuş gibi bu bildiğin tangır tungur koyuyor. Belki de
Bu yavaşlık hissi ondandır bak. Onu da bilmiyorum. Çünkü ekranlar sabit gördüğünüz gibi. Bekliyor bekliyor. Foş diye gidip koyuyor içine. Şey ilginç. Bak Tailwind kullandı. Tamam mı? Gap'ler, map'ler. Ama ortada Tailwind yok sanki ya. Var mı? Yok. Şu Style CSS Tailwind mi? Yok. Bu da yok. Burada Main CSS varmış. Bu ne peki? Evet. Tailwind kafasıyla notasyonuyla bir şeyler yapmış. Daha doğrusu Bootstrap de diyebilirsiniz. Meşrebine göre. Hala yapıyor bu arada. Meal bu yalnız seçtiği şey bayağı bir anladığım kadarıyla detaylı bir API'ydi. Umarım şeyde güzel bir şey seçer. O with build dedi. Build'le ne işin var senin ya? Build aldı. Acaba şey için mi? Bir yerde hata var mı yok mu onu anlamak için mi? Düzgün compile ediyor etmiyor. Bilemedim. App header generating hala yapıyor bir şeyler. Ne oldu? Accept all. Tamam. Kabul edelim. Ctrl J diyelim. npm run dev diyelim. Evet, büyük han geldi. npm run dev diyoruz. Hata vermeden çalıştı. Şuna bir tıklayalım. Tıklayamadık. Şöyle kopyalayalım. Şuraya paste edelim. Bakalım ne çıkacak. Bir hayal kırıklığı öncelikle onu söyleyelim. Bir hayal kırıklığı. Salat diyelim. Şimdi buraya ne yazacağız? Spagetti desek. Hamburger desek. Failed. Ne diyeceğiz buna biz? Yani ne aramam lazım burada? Onu da bilmiyorum. Get random meal diyor. Tam nerede? Düğmeler nerede? Home'a gidelim. Categories falan. Bunların hiçbiri çalışmıyor şu anda sanki. Burada ne aratmam lazım kardeşim? Şöyle yapalım. Servisin içinde şurada. Şunun içine bir bakalım. Bu neye benziyormuş? 403 geldi. Lookup random diyor mesela. Şöyle yapalım. Kardeşim gittin de olmayan şeyi mi seçtin ya? Şöyle bakalım. Tamam. Free API diyelim. Tamam. Şunu yazalım bakalım. Oo, adam yapmış. Adam yapmış. Şöyle yapacağım. Şuna tıklayacağım. Tamam. Bozuk buralar ama yani böyle bir şey yapmış. Uzatmayayım lafı. Burada başka ne var? Dur bir tane daha şuradan. Şu random muydu şurası? Şöyle geri gel kardeşim. Lookup random meals şu. Ajo Blanco. Bu neymiş bu? Oha. Home'a gittim tekrar. Bunlar yeni geldi. Tatlılar diyor. Desserts. Ya aslında bir şeyler yapmış. Şuna tıklayalım. Ama tasarım bu şekilde. Tamam mı? Tamam diyelim kardeşim. Ben compile etti. Problem görmüyorum. Şimdi bunu durduruyorum. Geliyorum şu şeyi alıyorum. Ve gidiyoruz bizim Cursor kardeşimize plan modunda Gemini 3 Pro yallah tazik diyelim bakalım ne olacak. Şimdilik böyle dursun. Bakalım bunun davranışı nasıl? Neye benziyor? Public APIs. İnşallah ona benzer bir şey seçer. Şöyle dosyalarımızı açalım. Planlasın bakalım. Ne planlayacak? Mesela bunun plan modunda muhtemelen soracak bana. Şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Rick and Morty API.
Bak. Hiç sormadı bile bana bir şey. Tamam build diyeceğim. Hiç bakacak halimiz yok. Neyi seçmiş? Rick and Morty Character Explorer Plan. Tamam. Yardır kardeşim. Yardır bakalım. Tamam. Kuruyor şeyi. Biti. Bak gördüğünüz üzere. Bak hareket 10 numara. Bu tamamen cursor idesinin şeyi bence. Yani command line'ı falan bayağı iyi kullanıyor bu ya. Yani hiç baksana çatır çutur yardırıyor kardeşim. Sadece view kurdu. Router bir şey yok. Axios'u kuruyor. Güzel. Diğeri fetch'le yaptı. Yanlış da demeyeyim de şuraya bakalım. Aynen fetch'le yaptı. Aynı şekilde services diye bir şey oluşturuyor. Güzel. Ama gördüğünüz gibi komut yani command line'ı çok daha iyi kullanıyor şey. Cursor. Patara kütere kardeşim yardırıyor. Services API'ye bakalım. Güzel. Tabi bunda daha az yetenek olacak muhtemelen ama önemli değil dediğim gibi. Tabi cursor çok uzun süredir bizim hayatımızda yani 2 sene olmuştur. Dolayısıyla tutup da bir aylık ürünle karşılaştırmak çok doğru mu ondan da emin değilim ama merak eden çok fazla insan var. Çünkü çektiğim videoların altında da şey yazıyorlar işte anti-gravity bunu daha iyi yapardı falan. Neye dayanarak söylüyor onu da bilmiyorum. Patır kütür herif oluşturuyor görüyor musunuz? Karakter kart. Bak bu işler ne kadar güzelleşti. Her şeyi komponent yapıyor. Ben hiçbir şey demedim ona. Pratiklere uymuyor diye. Bak yardırıyor. Güzel. Uygulamanın fonksiyonelitesini test edecekmiş. Nasıl edecekse. Ha linter o ayak. Tamam. npm run build. Bak bu da aynısını yaptı. O da run build yapmıştı. Ama gördüğünüz gibi yani hız bile inanılmaz fark ediyor. Bu dediğim gibi modelle alakalı mı yoksa şeyle mi alakalı onu bilmiyorum. Editörle mi alakalı onu bilmiyorum. Run dev dedi. Patır kütür çalıştırıyor şu anda. Kendi içinde açıyor. Rick and Morty. Abi cursor ya. Cursor. Bastı geçti resmen. Ne bir şey beğenmedi herhalde de bir şey ayar verdi ona ama ne ayarı verdi anlamadım. Logo yazdı şeyi. Tamam diyelim. Recheck yapıyor. Yapsın. Bak şey de koymuş. Bunda stil nasıl? Bu da mı asetin içine koydu? Yo. Bu kadar mı? Services. Neyse yapsın ne yapıyorsa. Şunlara tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Bu kadar aslında yaptığı uygulama arkadaşlar. Ama eli yüzü düzgün. Ha sayfalama da var. Next dedim. Güzel. Çok güzel lan. Şey de koymuş. Sonraki sayfaya geçince loading de koymuş. Bence gayet iyi. Tamam. Bitti mi? Çok stabil ya. Yani cursor gerçekten çok stabil yapıyor. Yani şu ana kadar aynı modelleri seçmiştik. Cursor hem süre olarak hem yaptığı iş olarak çıktı olarak çok daha iyi diğerinden anti-gravity'den. Şey de deneyeceğim ya. Şu dosyaları sileyim komple. Şunu kapatalım. İçimde kalır denemesem. Buraya kadar denedik. Bekle. Compose'u deneyelim. Composer mıydı? Neydi adı? Composer 1. Heh. Dosyaları silelim şuradan. Tamam mı? Delete diyelim. Şurada şey var mı? LA diyelim. rmf.with diyelim. Hiçbir şey kalmasın. LA tamam bir şey yok. Ctrl C dedik. Geldim. Kopyaladım. Şey nerede ya? Yeni New Agent diyeceğim. Tamam mı? Yapıştırdım. Composer seçili. Plan seçili. Bakalım bu nasıl yapacak. Composer modeli hızlı çalışıyor. Yani anormal hızlı çalışıyor. Muhtemelen çok bizim işlere spesifik bir eğitimden geçmiş. Dolayısıyla modelin genel boyutu küçük diğer modellerden ama herif inanılmaz hızlı çalışıyor. Bak ne tür bir uygulama yapmak? Rastgele alıntılar, şaka mizah uygulaması, ülke bilgileri uygulaması, hayvan bilgileri, kedi köpek uygulaması diyor. Kedi köpek olsun lan. Continue diyelim. Şimdi bakın nasıl bir yapacak bu işi. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Bu da çıkarttı bir şey. Gördüğünüz gibi bu Türkçe. Adamın hızına baksana kardeşim ya.
Ne ara oluşturdun sen bunu? Abi budur ya. Composer. Baksana git ignore'u da koydu. Bitti mi? Hadi canım. npm install diyelim. Herif direkt yapmış. Eğer bu çalışıyorsa zaten. Abi bu acayip bir model ya. Bazen deliriyor. Tamam mı? Ama tamam. npm run dev enter. Hata yok şimdilik. Abi bu ya. Yeni bilgi getir. Tamam bir şey demiyorum. Neydi adı? Gemini diyorum ya. Anti-Gravity'nin seçtiği proje birazcık daha belki karmaşık gibi ama abi bu hıza baksana, ben çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum diğer tarafla. Bu da çok basit oldu ya. Şöyle bir şey desem, bu uygulama çok basit oldu. Başka bir API listesinden seçip başka bir uygulama yap. Ben de itlik yapıyorum biraz ama basit oldu ya. Rest countries random user sort. Şu anda internetten yapıyor. Tamam. Ülke arama. Oha hiç herif. Plan seçili değil miydi ya? Demek ki seçmemiş. Neyse çok önemli değil. Yardırsın bakalım. View router ekledi. Bu çok bilim kurgu ya bu hayvan. Abuna baksana ya. Yani ya şöyle, şu bir gerçek. Cursor bu işi en iyi yapan ya. Hiç lafı çevirecek değilim. Bu şu an için tartışılacak bir şey değil. İleride ne olur bilemeyiz. Ama şu anda geliştirici deneyimi olarak çok iyi bir yerde. Ki muhtemelen ben bunu en gerizekalıca kullanan insanlardan olabilirim. Bana ki bu hitap ediyor. Herkese hitap ediyordur. Bak şeyleri sildi. Bitirdi. Bakalım bu çalışacak mı? Bir sürü bunda var. Tamam. npm install diyelim. Run dev diyelim. Ülkeler yükleniyor. Favoriler yükleniyor. Yükleyemedi. Yükledi. Oha hepsini yükledi. Şimdi ülke adıyla ara. Türkiye dedik. Favorileri ekliyor. Tıklıyorsun. Komşu ülkeler. Saat dilimi. Tıklıyorsun. Bunlara tıklanmıyor. Çok da önemli değil. Türkçe konuşuluyormuş. Favorilerdeymiş. Geri dön diyelim. Favoriler diyelim. Amerika diyelim. Ülke bulunamadı. Tüm bölgeler. Favoriler tıklı diye. Amerika. Aslında tam bizim Ömer'e vermelik uygulama oldu bu. Ömer akşama kadar ülkelere falan bakıyor. Girsin şuradan yapsın. Ülkelerin buna bir de hava durumu ekleyeceksin. Tamam, Ömer tıklasın dursun. Neyse API biraz geç cevap veriyor. O yüzden zaman zaman sayfalar geç geliyor. Çok önemli değil. Neyse bitirelim videoyu burada. Bitirmeden duyurumu da yapayım her zamanki gibi. Abone olmayı unutmayalım kanala. İzleyenlerin çoğunluğu abone olmamış gözüküyor baktığım zaman. Abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız daha fazla sevinirim. Beğenmeyi de unutmayalım videoları. Yani hiç bence kıyaslanacak kadar bile yok arada. Çünkü Anti-Gravity bayağı bir olarak nasıl söyleyeyim, bilgisayara iş yaptırma yetenekleri olarak bayağı bir şu anda Cursor'a göre geride. Cursor çok hızlı iş yapabiliyor. Bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Dolayısıyla Cursor açık ara bence önde. Hiç Anti-Gravity falan macera şu noktada. Ama Anti-Gravity de tabii ki zaman içinde belli bir olgunluğa gelecektir. Cursor'ın özellikle bu Composer modeli çok fantastik bir model. Bunu kesinlikle ben size öneriyorum. Bir deneyin bunu. Çok hızlı iş yapıyor. Yani kod spesifik iş yapıyor adam. Adam developer kafasıyla bir adam. Hiç sağına soluna bakmadan vurup geçiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.